Sir Duncan de Tor. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man. So they say. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 7 Krallık Şövalyesi'nin 4. bölüm için karşınızdayım. Ama öncesinde hepimizin derinden hissettiği, bazılarımızın acı çektiği, bazılarımız ise daha büyük bedeller ödediği bir günün yıl dönümündeyiz. Hatırlamadan geçmeyelim. Hafızalarımızdan silinmesin ki bir daha böyle yıkımlar yaşamayalım. Bölüme dönersek bazı yerleri yüzeysel olarak ilerlesek de gayet iyi bölümdü. Heyecan, tempo adım adım kademe kademe artıyor. Ben gereksiz şişirmeler yerine sürenin daha kısa olmasını seviyorum açıkçası ama bazı yerlerde daha uzun, daha detaylı şeyler de görebilirdik gerçekten. Ve ilk sezona dair en merakla beklediğimiz yere 4. bölüm sonunda ulaştık. Yani Yediler Yargısı'nın başlangıcına geldik. Bölümün başında, daha doğrusu geçen bölümün sonu itibariyle Dunk ayak işlerini yaptırdığı çocuğun Targaryen prensi olduğunu öğrenmişti. Salak yerine konduğunu hissediyor ki öyle de zaten. Egg'in ilk cümlesi bile buna bir özür mahiyetindeydi aslında. Konuşmalarda bunun üzerinden ilerliyor zaten ikilinin konuşması. Egg normal kıyafetlerine kavuşmuş. Tek eksik var, o da Targaryen arması. Renklerden zaten anlaşılıyor ama aslında Egg Targaryenlara, daha doğrusu abisine benzemek istemiyor. O yüzden de onun kıyafetlerini bu şekilde tasarlamışlar. İkisi birlikte Baelor'un yanına gidiyor. Baelor'u kitaplara gömülmüş şekilde görüyoruz ama bu sanki öyle normal bir okuma süreci değil gibi. Böyle bir şeyler araştırıyormuş izlenimi o hissi uyandırdı bende. Bana öyle hissettirdi yani. Otomatik olarak kafamda şu soruyu sorduruyor bu his bende. Acaba Dunk için bir çıkış yolu mu araştırıyor diye düşündüm ben bu sahneyi görünce. Bu arada sahnenin devamında Egg'in amcasına söyledikleri de gerçekten iyi cesaret. Cesur çocuk. Özellikle Aeron için söyledikleri, hatta Baelor ile kendi babasının o arasındaki ince gerilime dokundurması falan çok böyle cesaretlik. Prens de Aeron'da bulunmuş durumda ve Dunk'ı suçluyor. Egg'i kaçırdı bu diye. Yani Aeron'dan sonra Dunk'ın üzerinde ikinci bir suçlama daha var. Aeron'a saldırmak, kraliyet hanesinden birinin kanını dökmek ve Egg'i kaçırmak. 2 tane suçlama var burada. Kritik nokta ise burada yargılama için Dunk'ın ünvanı da gizli. Yani bir şövalye olduğu için Dunk soylular için geçerli hukuk kuralının uygulanması gerekiyor. Bir heyet belirlenecek, bir duruşma yapılmak zorunda burada. Tyrion için biz bunu görmüştük. Hatta 2 kez görmüştük. Eğer ki bu mahkeme sonucunda suçlu bulunursa Dunk hem eli hem de ayağı kesilecek. Çünkü Dunk'ın kraliyet kanını dökmüş olduğu sabitlenecek. Baelor Dunk'a gerçekten ne kadar iyi şövalyesin diye sorduktan sonra dövüşle yargılanma hakkını ortaya atıyor. Yani böyle bir hakkın var senin diyor. Biraz garip oldu aslında burası. Çünkü burada 2 farklı suç var. Yani Daeron'un da orada olup bir cevap hakkının olması lazımdı. Çünkü Erin'a karşı Dunk'ın dövüşle yargılanma hakkını kullanması onu tüm suçlarından arındırmıyor. 2 farklı suçlama var burada. Dunk kaybederse başka tabii, yani ölüm var orada. Burada Erin'in kafasındaki denklem de önemli aslında bizim için. Teke tek de kapışmak istemiyor. Bu çok net zaten artık bence. Ki daha bir gece önce dayak yedi zaten. Yerine başkasını dövüştürmesi de garip olacak. O da aynı kapıya çıktı. Yine korktuğunu düşündürecek. Şöyle bir şey de var kafasında. Daeron ondan büyük. Yani kendisinden daha üst konumda hiyerarşik olarak. Ama Aeron ondan üstün olduğunu öyle düşündüğü için kanıtlamak istiyor. Bunu kendi biliyor fakat herkese kanıtlamak istiyor. Kendi bu düşüncesini herkesin bu şekilde bilmesini istiyor. O yüzden dövüşle yargılama hakkını sana bırakıyorum diyor kitapta. Daeron için. Daeron'a bırakıyor yani. Tabii Daeron'un böyle savaşla alakası olmayan bir tip. Yani buna cesaret edemeyeceğini bildiği için kendisini bu şekilde konumlandırmak istiyor. Yediler Yargısı'na bahane olarak da bunu öne sürüyor zaten. Aynı zamanda Dunk'ın yanında dövüşecek 6 şövalye bulamayacağını da düşünüyor. Yani Dunk zaten otomatik olarak suçlu sayılır. Ben de istediğimi alırım burada diyor. Bence bu kısımlara biraz daha geniş yer ayırmaları gerekiyordu. Bazı küçük ama akış açısından önemli detaylar böyle biraz yüzeysel geçilmiş gibi oldu. Bu arada Yediler Yargısı hakkı da oradan doğuyor zaten. Birden fazla suçlayıcı olduğu için ikisi de aynı anda dövüşle yargılama yapamayacağı için suçlayan kişilerin tamamının dövüşe katılabileceği bir sistem bu teknik olarak. Çok eski bir gelenek. 7 inancına kadar falan gittiği konuşuluyor. Bizim tarihte bildiğimiz tek örneği var tabi. O da Maegor'unki. Bence bu arada bir tane daha var ama Martin ondan yönelik henüz bir ipucu vermedi bize. Daha sonrasında ben çıkartacağını düşünüyorum onun. Maegor derken Aegon the Conqueror'ın oğlu olan Maegor'dan bahsediyorum tabii ki. Zaten bir tane Maegor var. Gerçi ikincisi de var ama onu da burada söylemeyeyim, hani spoiler olmasın. Maegor'un en büyük sorunu hep inanç üzerinden oldu. Tüm problemleri o inanç meseleleri üzerinden, yani onların militanları ve aradaki muhabbetler üzerinden oldu. Bir keresinde özellikle o başlangıç kısımlarında bunların militanları, yani inanç militanları, zaten 2 grup bunlar, Kızılkale'yi ele geçiriyorlar. Maegor da Balerion'la beraber gidiyor, tepelerine çöküyor. Tam bu anda Visenya Kurnaz tabii tepelerine çöktükten sonra kendi
iktidarını destekleyenleri etrafında tutmak istiyor. Visenya da burada çok kurnaz bir hamleyle oğlunun hükümdarlığına karşı çıkan herkesi ortaya çıkmaya, yani öne çıkmaya çağırıyor. Bu militanların komutanı da atlıyor öne çıkıp tabii ki ve çözüm için yediler yargısı istiyor. Günümüzden, hatta Game of Thrones'tan, hatta House of Dragon'dan da farklı olarak o zamanlar inancın elinde yargılama yetkisi var. Şu olayı tamamlayayım, nasıl değiştiğinde konuşuruz. Ve burada 7'ye 7 acayip bir dövüş oluyor. Maegor en sona kalıyor ve karşı taraftan son kişi düşüp öldükten sonra o da böyle küt diye gidiyor, yani orada bayılıyor, kendi kaybediyor artık. Ama tek ölmeyen kendisi ve bir ay falan kendine gelemediği konuşuluyor. Sonuç olarak istediğini alıyor tabii. Daha sonrasında ise bu yargılama sistemi Jaehaerys ile değişiyor. Viserys ve Daemon'un dedesinden bahsediyorum. İnancın normalde Westeros'ta yargılama hakkı var. Yani bazı olaylarda öyle kafalarına göre hüküm verebiliyorlar. Bu özellikle Maegor onları baskıladıktan ve bu baskılanan kesim üzerinden bir ara çok fazla artıyor. İyice artıyor, artık tavan yapıyor Jaehaerys döneminde. Ve Jaehaerys Septon Bart aracılığıyla dönemin Yüce Septon'uyla görüşüyor. Ve diyor ki bu topraklardaki diyor hükmü diyor sadece ben vereceğim ve yargılamayı sadece ben yapacağım. Ve benim kanunlarım çalışacak. Karşılığında ise sizi komple tanıyıp koruyup kendi kanatlarım altına alacağım diyor. Ve karşılıklı anlaşıyorlar. Bundan sonra hükmü sadece kral verebiliyor. Bu önemli bir dönüm noktası. O yüzden burada bir duruşma yapılması gerekiyor. Ve yapılıyordu. Aslında dizide biraz yüzeysel olsa da Baelor burada kralı temsil ediyor. Çünkü kralın eli olduğu için onun buna yetkisi var. Yani kralın sıfatını kullanabilir. Lord Ashford için onun topraklarında olduğumuz için hüküm sahibi olarak orada bulunuyor. Ve o da Tyrell'lere bağlı olduğu için Lord Tyrell'i de alıyorlar doğal olarak. Bunlara artı olarak ise bir de Maekar var. Trailer incelemesinde de söyledim. Ben çok mantıklı bulmuyorum Maekar'ın orada olmasını. Eğer oğlu için suçlayıcı olacaksa Aeron ile aynı yerde olmalı. Ama değilse zaten yani 4 bir karar için kullanılacak bir sayı değildir genelde. Yani tek sayılı olur. Böyle ayetler ki hani berabere bitmesin, bir sonuç çıksın diye. Ben biraz kitapların eski olmasına bağlıyorum bunu. Martin şu anda yazacak olsa muhtemelen Maekar oraya koymaz diye tahmin ediyorum. Yediler yargısının dövüşle yargılamadan farkı var. O daha çok böyle tek tanrı üzerinden dönen bir şey. Burada ise tüm kozmik yapı devreye giriyor. Yani Yediler inancındaki, yine evet Yediler inancı tek tanrı ama bu tanrının tüm yüzleri devreye giriyor burada. Yani her yüzün bir rolü var. Bununla alakalı nefis bilgim var aslında ama onu dizinin tamamını izledikten sonra son bölüm incelemesini anlatacağım. Oraya saklıyorum. Dizinin ilerleyen kısımlarında Daeron ile, yani ilk bölümde Duncan Han'da karşılaştığı masaya böyle altın bir Targaryen parası bırakan kişiyle karşılaşıyoruz. Maekar'ın en büyük oğlu kendisi. Egg'in abisi. Maekar'ın da tüm erkek çocukları Ashford'da gözümüz sadece tek bir tane eksik kişiyi arıyor. Daeron kendisinin rüyalarının gerçekleştiğini, yani bir dreamer olduğunu söylüyor kendi ağzından ve bir ejderhanın öldüğünü, bu ejderhanın da aşırı büyük olduğunu söylüyor. Sen hayatta kalıyordun, ejderha ise ölüyordu diyor. Dreamer'lar hakkında Helena üzerinden detaylı video yapmıştım aslında. Şöyle şuralara bir yere bırakırım. Merak edenler oradan izleyebilir. Hatta onun da bir part 2'sini yapmanın vakti geldi. Tenzil kalkanı yapıp demirciye bırakmış. Kalkan ilk çıktığında aşırı eleştiri gelmişti ki bence sonuna kadar haklı. Çok detay vermişler deniyor. Aslında sorun detayda da değil tam olarak. Çünkü gerçekten çok detaylı kalkanlar var. Orta çağda da var. Bence sorun fazladan böyle boyut eklenmiş olması. 3 boyutlu gibi gözüküyor. Sonuçta kalkanın boyanmasındaki asıl amaç gerçekçi olmak değil, ayırt edici olmak. Sen oraya gölge verirsen, renk geçişlerini yumuşatırsan bize o evrenin tarihi kokusunu veremezsin doğal olarak. Ve buradan geçelim savaş meydanına. Aerion ve Daeron tarafından o taraftaki ekip tamamlanmak üzere. Daeron ben savaşmayacağım, ilk hücumda düşerim diyor. Bu ikiliye Maekar da ekleniyor. Ayrıca 3 prens olduğu için kral muhafızlarını da ekliyorlar. Yani toplamda 6 kişi oluyorlar. Dunk tarafında ise işler biraz daha karışık. Lionel Baratheon orada. Humphrey Harding orada. Humphrey Bizbury var. Onu biz ikisinin müsabakasında birkaç saniyelik görmüştük, o atların birbirine koştuğu sahnede. Turnuvanın en iyi maçıydı kitaplara göre. Robin Riesling var. Onu da ek getiriyor. Aslında buralar biraz daha böyle uzatılabilirmiş. O toplama süreci, Dunk'ın dolaşması, ikili ilişkileri falan biraz daha izleyebilirmişiz bence. Stephen'ın da satış yapmasıyla beraber Aeron tarafı 7 kişiyi tamamlıyor. Dunk ise yanında savaşacak sadece 4 kişi bulabilmiş durumda. Yani 5 kişiler ve 2 eksikleri var. Derken burada Raymond bir cesaret göstergesiyle beraber beni de diyor şövalye yapın diyor. Ve Fasoveller arasındaki o ayrışma, dallanma burada tam olarak başlıyor. Biz bunun ipuçlarını aslında geçmiş bölümlerde o Raymond'ın arkasındaki böyle elma sahnelerinden falan almıştık küçük küçük. Derken son bir kişi kalıyor ve biz savaş davullarını duymaya başlıyoruz. Belki dizinin en güzel sahnesi olabilir. O
son eksik kişi için Dunk çaresizliğin dibinde sürünürken, tüm umudu tükenmişken diyarın gelmiş geçmiş en iyi prenslerinden biri, en iyi Targaryenlarından biri alana giriş yapıyor. Baelor Targaryen. Dunk'ın davasının haklı olduğunu düşünüp onun yanında savaşmaya karar veriyor. Tüm ailesini karşısına almak pahasına. Bu arada hepsinin zırhları falan gerçekten çeşit çeşit çok güzel olmuş. Özellikle ben gotik tarza çok bayıldım Targaryenların üzerindeki. Ben o gotik tarzları zaten tasarım olarak hep çok sevmişimdir. Bence dönemi için esnekliği olsun, hareket kabiliyeti olsun yaratıcı bir teknoloji. Ama tabii ki en büyük şanssızlığı tam o dönemin ateşli silahlar döneminin başlangıcına denk gelmesi. O yüzden ömrü biraz olması gerekenden daha kısa sürmüş. Liechtenstein olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu zırhın savaş stilini değiştirdiğine yönelik de bir tespiti vardı. Yani önceden doğrudan yaralamaya yönelik hamle yapılırken asıl amacın, ilk hedefin bu avantajı almakken küçük aletlerin bu zırh karşısında etkisiz kalmasıyla artık dövüş stili yaralamaktan çıkıp doğrudan öldürücü hamleye yönelmiş gibi böyle bir tespiti vardı. O yüzden çekiç, gürz gibi silahların etkisini arttığı bir dönem aslında. Çünkü ezip geçiyorsun onunla. Zırh sağlam kalıyor ama içeride ezilmeler, kemik kırıkları olduğu için ölümler fazla oluyor. Yani dizinin bu şekilde tarihle eşleşme olarak uyumlu şekilde gitmesi benim gerçekten hoşuma gidiyor. Maykar'ın gürzüne çok takılan gördüm. 4. bölüm görselleri arasında yayınlanmıştı ama bölüm içinde net şekilde göremedik biz. Fakat konusu açılmışken birkaç şey ekleyeyim. Özellikle boyutu konusunda çok eleştiri vardır Reddit'te falan. Ama ben hiç katılmıyorum aslında. Türü olarak Flanched Gothic Mace diye geçer. Yani böyle kanatlı diyebiliriz veya uçlu şekilde çevirebiliriz. Bu tarz bir çeviri yapabiliriz. Yani gerçekten boyutları böyle bu arada. Tabi tek eliyle kullanılanlardan bahsediyorum. Çifti için kullanılanlar o farklı doğal olarak. Ama küçük çünkü buradaki amaç zaten o atın hareket hızı, o momentum alarak darbe gücünü artırmak. Yani at üzerinde tamamlanan bir silah aslında bu. Yerde de kullanılıyor tabi ama yaygınlık açısından söylüyorum. Zaten gürz kullanma amacı da budur. Yani kesmek, delmek ya da zırhı aşmaya çalışmak değil. Tüm gücü tek bir noktada toplamak. Bu açıdan çok tehlikeli bir silah. Tüm amaç ezmek çünkü. Doğru güçle isabet ettirdiğin anda çok büyük hasar veriyorsun. Dunk'ın zırhı ise çok daha sade. Zaten sorgucu falan da yok. Miğferinde yani o da oldukça sade. Sadece bir miğfer. Zırhı çift örgülü bir zırh. Diğerlerine göre daha eski bir teknoloji. Bunlar haricinde Daeron açığa çıktığına göre artık falcı kadında rahat rahat konuşabiliriz. Han'daki kadın ile geçen bölümdeki falcı kadın aynı kişiydi. Aralarındaki tek fark ise ikinci seferde yanında böyle bir leke vardı. Yani hemen herkesin gözüne, aklına bizim de Game of Thrones'tan çok yakından tanıdığımız o üç gözlü kuzgun yani Bloodriven geldi. Ki kendisi bu dönemde yaşıyor. Özellikle politika konusunda aşırı aktif. Önceki videolarda Blackfyre isyanlarında falan bahsetmiştim kendisinden. Karanlık şeylerle uğraştığını biliyoruz biz. Yani bir şekilde Daeron'a bilerek yaklaşmış olabilir. Ya da Egg ile Dunk'ın yolunu bilerek kesiştirmiş olabilir. Belki gelecek bölümlerde bu konu hakkında daha fazla ipucu alırız. Hatta ilerleyen sezonlarda kullanılacakları bir foreshadowing'de yaratıyor olabilirler. Bunların hepsini izleyip göreceğiz. Son olarak ise Targaryen olarak kralın eli olunca doğal olarak broşunda böyle daha görkemli oluyor. Baelor'un kralın eli broşu da gerçekten güzel gözüküyor. Benden bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.